Arkadaşlar merhaba. Bu videoda çözmeye çalışacağımız soru bu set. Bu set Ulus Otomasyon arkadaşım Bülent Karayazı'nın hazırlamış olduğu bir set. İstediğiniz PLC'yi bağlıyorsunuz. Ben TIA Portal kullandığım için 1211 DC bağlı. 8'e 4 giriş çıkışa sahip. Giriş sayısı sanki biraz daha fazla olsa iyi olurdu. Şu silindiri de teyit etmek isterdim ama giriş sayısı yetmediği için şu anda full 6 giriş kullandım ve işte 4 çıkışın 3'ünü de kullanmış durumdayım bu sette. Peki bu set ne yapıyor? Şimdi PLC yazılımı atmadan bu setin nasıl çalıştığını görebilmek için de Bülent buralara çıkışlar verdi. Bu çıkışlar şuradaki solenoidlerin bobinini PLC olmadan çalıştırmama yarıyor. Havayı verdik. Şu anda içinde PLC programı var ama PLC programı olmadan şuradaki, görüyor musunuz bilmiyorum, test butonlarına basarak solenoidlere ben dışarıdan müdahale edebiliyorum. Bunun güzelliği şu: öğrenciyi aldınız, bu şekilde çalışmasını istiyorum derken içerisine bir yazım atmanıza gerek yok. Mesela bu sistem nasıl çalışacak? Şuradaki test butonlarına demin söylediğim gibi bastığınızda bu solenoidleri direkt 3'e 2 solenoidler, yay görünüşlü, bobin uyarılı, elektro bobin uyarılı solenoidler müdahale edebiliyorsunuz. Peki bu nasıl çalışacak? Şöyle söyleyeyim. Burada bir etiketleme, temelde bir etiketleme işlemi yapıyor. Yani bir boyama işlemi yapıyor. Boyalı etiketleme işlemi yapıyor. Burada benim kızağım var. Kızağımda benim malzemelerim var. Magazinim var. Bunun altında etiketimizin olduğunu düşünün. Şurada mühür olduğunu düşünün. Buradan mühürü alacak. Öbür tarafa geçecek. Çıkarılan parçayı, itilen parçayı o mürekkebi basacak. Örneğin şuna bastığımda şu solenoid aşağı indi. Bastı, mühürledi. Ya da işte mürekkebi aldı. Yukarı kalktı. Bunlar 3'e 2 olduğu için sadece enerji vermem yeterli. Elimi çekince eski konumlarına geri geliyor bildiğiniz gibi solenoidler. Şimdi şuradaki test butonuna bastığımda köprü öbür tarafa gitti. Köprü öbür tarafa gittikten sonra elimi bırakmayayım. Şu aşağıdaki kızak silindirim sürdü parçayı. Tekrar buna basıyorum. Mürekkebi geldi, bunun üstüne bastı. Geri kalktı. Geri geliyor ve aşağıdaki magazini kızağa süren silindirim de geri geliyor. Tabii yeni parça indi. Yine buradan mürekkebi aldı. Şöyle diyeyim. Mürekkebi aldı. Kalktı. Gitti öbür tarafa. Tekrar mürekkebi bastı. Kalktı. Bu silindir parçayı itti. Ve geri geldi ve bu da eski yerine geri geldi. Şimdi bunun TIA Portal'da yazılımını yapacağız. Bunun üzerinde çalışacağım bu videoda. Umarım yapıyı anlamışsınızdır. Şöyle videosunu çekmeye çalışıyorum sizlere de. Şimdi bakalım bunun yazılımını nasıl yapacağız. Arkadaşlar önce bir tak tablosunu bir yapalım. Tak tablosunu yaptıktan sonra üzerinde düşünmeye başlayacağız. Neyim var benim? Stop butonum var. Stop butonum bu ara dışarıda normalde kapalı kontak, yani dışarıda normalde stop butonu gibi. Start butonum var. Şimdi gelelim üstündeki sensörlere. Yani silindirlerin üstündeki sensörlere gelelim. Ne oldu? Uzun besleme silindirinin ileri ve gerisi var. Bunu da S ile başlatayım. Bu benim S'leri, B'leri buton, S'leri sensör olarak kullanacağım. Mesela besleme silindirinin arka tarafındaki içeride olduğunu gösteren sensörüm input 0.2'ye bağlı. Başka ne var? Ona kızak mı diyelim, köprü mü diyelim? Mürekkep kısmından alıp baskı kısmına götüren o yukarıdaki köprü diyelim. Bu ne taraftaki sensör? Mürekkep tarafındaki sensör olsun. Yani üstteki köprü taşıma silindirinin mürekkep tarafındaki sensörüm bu. Bu neye bağlı? Input 0.4'e.
Bu da baskı tarafındaki input 0.5 olsun. Zaten inputlarım doldu. Bu aşağı yukarı inen baskılama silindirinin şeyi yok. Alt ve üstünde alt limit üst limit sensörleri yok. Çünkü inputum yetmediği için bu set basit bir set olsun diye 1211 DC kullandık bunda. Şimdi çıkışlarıma gelelim. Çıkışlarım ne? Aslında S'ler silindirle de karışacak ya. Çıkışlara C diyelim. Çıkış. Besleme silindirinin solenoid olsun bu. Bu ne? Q0.0. Köprü silindiri. Bu ne diyelim? Baskı ya da etiket. Etiket diyelim. Q0.2. Şimdi bir tane de enerji olduğunu göstermek için yardımcı memory bit kullanacağım. Bu da M0.0. Programı yazmaya başlayalım. Gelelim main OB1'e. Şimdi önce enerji olduğunda o enerji yardımcı elemanını memory bitini çalıştırayım. Stop start ve çıkışım. Sub normalde açık kullandım. Bununla ilgili daha önce video çekmiştim. Niye? Dışarıda çünkü normalde kapalı. Normalde kapalı ise içeride normalde açık kullanıyoruz. Piyasa güvenli çalışma. Bununla ilgili videolar çektim. Bunun üstüne durmayacağım. Stop butonumu koydum. Neyim var? Buton start. Burada enerji çıkışım var benim bir. Bu memory 0.0. Bunun mühürlemesini yapalım. Basmamış mı buna şey ya? Klavyede bazen sıkıntı çıkıyor. J basmamış, iyi mi? Hadi düzeltelim onu da. Hala J direniyor bana. Tamam. Klavyeyi kedi tırmaladıktan sonra yerlerini oturtturdum ama bak güzeldi. Ancak bu kadar oldu. Ctrl C, Ctrl V. Şimdi nereden başlatacağız? Önce onun üzerinde durmamız lazım. Yani başlangıç nerede olacak? Besleme silindiri o magazindeki parçaları önce iterek mi başlayacak? Bu bir başlangıç yani. Başlangıcı neyle yapacağımızı seçeceğiz. Normalde tek bir motor çalıştırırsanız kendi halinde o motoru çalıştırırsınız. İşte zaman eklersiniz, onu bunu eklersiniz ama çıkış elemanınız burada tek olduğu için birbirleriyle akuple çalışan, ardışık kontrol yapılan bir sistem olmadığından onların kontrolü kolay. Ama burada bir silindirin çalışması bundan önceki çalışan sistemin sensörlerine ya da çıkışlarına bağlı olduğu için bunu biraz daha düşünerek ne yapmamız lazım? Çözmemiz lazım. Şimdi burada neyle başlayacağız? Önce başlayacağımız şey. Şunu diyebilirsiniz. Besleme silindiri ileri doğru itsin ve bu şekilde başlangıç yapılsın. Bu bir seçenektir. Benim mesela burada tercihim ilk önce etiket silindire aşağı doğru insin. İndikten sonra yukarı kalksın ve işte köprüden sonra gitsin. Basacağı kısma gitsin. Etiketi basacağı kısma gitsin. Mesela oraya gittiğinde o besleme silindiri ileri gitsin. Bunlar tamamen size kalmış bir ne diyeyim tercih. Burada bazı şeylere mesela dikkat etmemiz lazım. Mesela silindir aşağı indikten sonra burada alt üst sınavları olmadığı için buna ben bir zaman vereceğim mesela. İnsin 2 saniye beklesin. Yukarı çıksın. Şimdi basma silindiri aşağı indi. 2 saniye bekledi örneğin. Yukarı çıkarken aynı zamanda da işte köprü silindiri mürekkebi aldı. Mürekkebe bastı. Yukarı doğru çıkarken işte aynı zamanda da köprünün öbür tarafına gitsin. İşte mesela bunu ben böyle yapmayacağım. Diyeceğim ki o mürekkebi bir ne diyeyim kabın içine bastı. Mürekkebi bastı 2 saniye bekledi. Yukarı kalkarken aynı zamanda da mesela işte yukarıdaki köprü silindirini hareket ettirdiğimde örneğin oradaki mürekkebi bandı kutunun kenarlarına çarpabilir bu kafa. Bunu istemiyorum. Yukarı tam olarak çıksın. Hatta yukarı çıkarken belki aşağı doğru damlama yapacak. Aşağı doğru yaptığı damlamalar işte mürekkep kutusunun içerisine düşsün gibi sisteminize bağlı olarak düşünmeniz gereken birçok şey olabilir. Bu tamamen buradaki sizin sisteminizle alakalı. Mesela hızlı çalıştırma adına en sona gitti aşağı bastı örneğin etiketi. Geri dönüşte tam olarak yukarı çıksın mı? İşte tam olarak yukarı çıkmadan daha işte başlangıç noktasına gelsin mi? Mesela bu sistemi işte her seferinde belki birer saniye daha kısaltır, hızlandırır. Ama mesela orada da işte kenara işte tam kalkmadı. Silindir yukarı kalkma ne diyeyim silindiri işte kirden, tozdan, pisten, akış kısmadan yavaş hareket etti ama bu ara başlangıca gelirken acaba oradaki magazin çıkışındaki parçayı yere düşürür mü gibi. Burada düşünmemiz gereken ne diyeyim sisteme özel bazı noktalar da olacaktır. Ben en temiz sıralı çalışacak şekilde bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi ve ben diyorum ki bu ilk önce mürekkep basan ya da mürekkebi alacak olan o silindirin ne dedik etiket silindirinin aşağı inmesiyle başlayalım. Aşağı inebilmesi için önce ne olması lazım? Enerjinin olması lazım. Enerji olacak. Peki başka ne olacak? Yukarıdaki köprü silindiri işte ne olacak? Mürekkebi aldığı noktada olacak.
sensör, mesela köprü, sensör, köprü mürekkep tarafında olacak. Tamam. Mesela bu noktadayken benim şeyler neydi? Etiket silindirim hareket etsin. Bu etiket silindirim, tekrar söylüyorum, enerji varsa yukarıdaki köprü silindiri mürekkep tarafındaysa benim etiket silindirim aşağı doğru hareket etsin. Tamam, güzel. Ama bunu ne kadar süreyle yapacak? Aşağı yukarı sensörü olmadığı için bir zaman elemanıyla yapacak. Belli bir zaman sonra bunu devreden çıkartacak. Bu zaman öresini de tekrar buraya alalım. Buradan ton. Mesela ne diyeyim? Etiket bekleme 1. Çünkü dönüşte de bekleteceğim ben bunu şeyde. Etiket inme diyelim. Şöyle büyük harflerle alayım. Mesela etiket inme zamanı diyeyim ben buna. Etiket inme zamanı. Harekete geçtikten kaç saniye sonra bu geri kalksın? Örneğin 2 saniye. Şimdi ne oldu? Etiket silindiri, enerji varsa işte yukarıdaki köprü silindiri, işte mürekkep tarafındaysa etiket silindirini aşağı indirsin. Bunda alt üst limit yok. Aşağı inme zamanı 2 saniye sürsün. Bunu etiket inme zamanından ne yapayım? Ayarlayayım. Şuraya etiket inme zamanı gelsin. Q'sunu kullandım. 2 saniye. Şimdi bu silindir 3/2 yaygara dönüşlü. Yani enerji olduğu sürece silindir aşağı iniyor. Enerji kesildiğinde silindir tekrar yukarı çıkıyor. O nedenle işte mürekkep tarafında etiket silindiri aşağı doğru çalıştı. Aşağı iniyor. Bu aşağı inme zamanı 2 saniye. 2 saniye sonra etiket inme zamanı buraya atacak. Bunu ne yapacak? Devreden çıkartacak. Şimdi başka ne olsun? Bu yukarıdaki köprü silindirimin benim basma kısmına doğru, etiket basma kısmına doğru gitmesi lazım. Peki bu silindir yukarı kalkarken mi köprünün öbür tarafına doğru hareket edecek? Yoksa tam olarak yerine otursun, oturduktan sonra mı gitsin? Şimdi normalde dediğim gibi orada 2 tane daha ip olması lazım. Etiket basma silindirinin aşağı yukarı olduğunu göstermek için, ama piyasanın giriş çıkışları o kadar olmadığı için basit bir set olması istediğim için de oralarda sensörüm yok. Buraya bir zaman vereceğim. Enerji varsa diyeceğim. Sensör köprünün mürekkep tarafındaysa diyeceğim. Ve şu etiket inme zamanı 2 saniye dolmuşsa diyeceğim. Tabii normalde açığını kullanacağım. Şuraya bir ton daha atıyorum ben. Ne diyeyim? Etiket bekleme 1. Bu da mı gol değil ya? Şöyle 1 saniye diyeceğim. Şimdi ne yaptım? Yaptığım işlem şu. Yukarıdaki etiket silindiri mürekkebin üstündeyse bunu nereden anlıyorum? Onu taşıyan köprü silindirine ait sensör mürekkep tarafından sinyal veriyorsa etiket silindiri enerjilensin ve aşağı doğru hareket etmeye başlasın. Yukarıdan aşağı hareket etti. Bir miktarda mürekkebin üstünde basılı kaldı. Aşağı inme zamanı, mürekkebin üstünde basılı kalma zamanı ben diyorum ki 2 saniye. 2 saniye bekledikten sonra burayı açsın. Burayı açınca bu etiket silindir, kısa silindir yukarı doğru harekete başladı. Tamam. Şimdi harekete başlarken de köprü silindiri öbür tarafa harekete gitsin mi? Bunu istemiyorum. Tam olarak yukarı kalksın. Ondan sonra hareket etsin. Çünkü mürekkebin aşağıda örneğin bir kutusu var. Hem yukarı kalkarken hem de birden köprünün öbür tarafına giderken bu kutuya takılabilir diye düşünüyorum. Tamamen benim senaryom. O nedenle yukarı çıksın. İyi de yukarı çıktığını sorgulayabileceğim benim burada bir tane sensörüm yok. Yani kısa silindir yukarıda mı aşağıda mı diye sorgulayan bir silindir zaman rölem yok. O nedenle diyorum ki köprü tarafındaysa sensör, yani kısa silindirim, etiket zamanı 2 saniye sonra burayı kapadıysa bekleme, buradaki zaman rölesini, etiket bekleme zaman rölesini devreye alsın, 1 saniye sürsün bu. Bu 1 saniye ben niye verdim? Kısa silindiri mürekkebe bastı. Yukarı çıkması için, tam yerine oturması için örneğin geçtiğini düşündüğüm zaman 2 saniye. Peki bu ne yapsın? Bu yukarıdaki köprü silindirini harekete geçirsin. Alalım. Yine enerji varsa. Ondan sonra bekleme zamanı dolduysa neyi çalıştırsın? Köprü silindirini çalıştırsın. Yani onun solenoidine ne yapacak? Enerji verecek. Tamam, güzel. Şu anda köprü, bu da 3/2. Yani bunun da hareketin sonuna kadar gitmesi, orada kalması için, oradaki kalıp işlemleri yapabilmesi için enerjili kalması lazım. 3'e 2 yaygara dönüşlü. Selenoid duyarılı bir tane valve bu. Şimdi ne oldu? Köprü basma tarafına, kızak tarafına doğru çekilmeye başladı.
Bu devreye girdi. Köprü o tarafa hareket edince ne olacak? Bu sefer buradaki sınav anahtarı açılacak ve buradaki sınav anahtarı açılacak. Bu iki sınav anahtarı da açıldığı zaman etiketi zaten zaman verisi buradan açmış, devre dışı bırakmıştı. Kendi zaman verisini de ne yapacak? Devre dışı bırakacak. Peki tekrar girer mi? Girmez. Çünkü şu anda köprü tarafı mürekkep sınav anahtarı ya da sensörü açık. Peki ne oldu? Bu açıldı. Etiket zamanı da açıldı zaten akabinde. Bu da etiketi ne yaptı? İşte beklemesiyle ilgili olan kısım, yani yukarı tam oturmasına ait geçen zamanı işte tuttuğum etiket bekleme bir devre dışı kaldı. Tak burayı açar. Burayı açınca köprü tam ileri doğru harekete giderken bu neresi kesilir? Yay dönüşlü olduğu için de bu geri döner. O zaman bunu ne yapmam lazım? Benim mühürlemem lazım. Neyle mühürleyeceğim? Neyi çalıştırıyorsa onunla mühürleyeceğim. Neyi çalıştırıyor bu? Köprüyü çalıştırıyor. Tamam. Şimdi köprü öbür tarafa doğru hareket etti. Kendisini mühürledi. Etiket bu açtı. Niye? Çünkü sınav anahtarı köprü tarafında değil. Oraya gidecek. Tamam mı? Oraya gittikten sonra bu az önce devre dışı bıraktığım etiket silindiri tekrar aşağı inecek. 2 saniye, 1 saniye yukarı çıkacak. Ve ondan sonra solenoidin enerjisi kesecek ve eski haline geri gelecek. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şuraya bir çalışma şartı daha ekleyeceğim ben. Bu sefer benim sınav anahtarım ya da sensörüm nereye gitti? Köprünün baskı kısmına gitti. Baskı kısmına gitti mi? Gitti. Baskı kısmına gittikten sonra eğer ben şimdi direkt bunu buraya verirsem ne olur? Bir daha bu etiket zamanı devreye girer. Etiket çıkışı çalışır ve etiket zamanı devreye girer. Şimdi bunu buraya verecek olursam çıkışı ne oldu? Köprünün baskı kısmına gitti. Tak diye etiketi indirsin. Ama orada da şöyle bir durum var. Aşağıda parça var mı yok mu? Boşa mı basacak? Parça olmayabilir. Parça olmadığı zaman yani aşağıdaki silindir dışarı çıkmamış olabilir. Yani ne diyeyim ben size, magazine besleme silindiri dışarıda olmayabilir. Bu sefer olmayan parçaya basar. Bunu da istemiyorum. Normalde orada mesela bir sensör daha olup parça var mı yok mu o sorgu yapılabilir. Dediğim gibi bunların giriş sayılarını oldukça minimum tuttum basit bir set olsun diye. Şimdi şurada köprünün baskı kısmına geldi. Bunu buradan bağladığım zaman etiket aşağı iner. Etiket aşağı indiğinde parça olup olmadığına bakmaz aşağıda. Direkt sensöre göre çalışır. Ama ben şunu da istiyorum. Aşağıda parça varsa insin ve aşağıda baskı süresi içerisinde yani aşağıda basarken, etiketi basarken besleme silindirim de dışarıda olsun. Basma sırasında parça örneğin sağa sola kayabilir. Sağa sola kaymayı engellesin. Tekrarlıyorum bakın bu kısmı. Benim etiketi basan kısa silindirim köprünün baskı kısmına gittiğinde, köprü silindiri baskı kısmına götürdüğünde bunu direkt buraya bağladığınızda etiketi aşağı doğru bastırır. Tamam mı? Ama ben diyorum ki etiketi direkt olarak bastırmasın. Orada parça yok mu? Oraya bir sensör atıp bunu sorgulatabiliriz ama şu an öyle bir sensörüm yok. Diyorum ki besleme silindiri dışarıdayken etiket basma işlemim gerçekleşsin ki etiketi basarken o aşağıdaki parça sağa sola kaymasın. Etiketin silindiri dışarıda bunu tutsun. O zaman buraya bir de etiket basılırken besleme silindirim dışarıda mı değil mi o sorguyu koymam lazım. Onları nasıl koyacağım? Sensör besleme ileride mi? Şimdi oldu. Köprünün başına gitmişse baskı kısmına, aşağıda besleme silindiri ilerideyse yani parçayı sıkıştırmışsa ya da tutuyorsa etiket silindirim tekrar aşağı indi. 2 saniye zaman devreye girdi. 2 saniye sonra burayı açtı. Şimdi burada bir bekleme daha yapacağım. Ya bu beklemeyi verebilir miyiz? Bakalım köprü mürekkep tarafındaysa hayır bu tarafta kaldı. Ama bana ne lazım? Bunun neresiydi o? Baskı kısmında olması lazım. Şuraya baskıyı paralel bağlasak bu ne yapacak? Şuradaki zaman ölen benim. Yukarıdaki köprü solenoid çıkışını kesecek. Bakıyorum. Hem çalıştıracak hem kesecek. Bu biraz zor. Buraya birçok kontak hareketi falan yapmanız lazım. Yani mürekkep tarafındayken yukarı oturması için verdiğim bir saniyelik zamanı baskı zamanında, baskı tarafında da versem ne olur? İşte köprü mürekkepleri çalışıyor. Burada kaldırsak etiketleme zamanı her girdiğinde bu ne yapsın? Devreye girsin. Ama etiket bekleme zaman bir aynı zamanda durduracağı işte köprü solenoidinde ne diyelim hem durduracak hem... Ya burada bir sürü kontak hareketleri falan sorgulama yapmak lazım. Bir tane daha zaman verirse ekleyelim gitsin. Çok fazla düşünmeye gerek yok yani burada. Şuna benzer bir şey yapacağız. Ctrl C, Ctrl V. Şimdi enerji varsa sensör
Köprü baskı tarafındaysa, burada mürekkep tarafında, burada baskı tarafındaysa, etiketleme zamanı çalıştıysa, şurada bir ton zaman rölesi daha alayım. Fare beni uğraştırıyor. O neydi? Etiket bekleme 1 de etiket bekleme 2 olsun. Al işte. Ctrl X, Ctrl V, yanlış yere gitti. Şimdi düzelttik. Bir daha beklesin. Ne kadar beklesin? 1 saniye daha beklesin. Şimdi şuradan itibaren alacağız. Köprü baskı tarafında, aşağıdaki parça dışarıda, aşağıdaki silindir dışarıda. Etiket bir daha girsin devreye. 2 saniye çalışsın, 2 saniye sonra bunu açsın. Etiket bekleme 2, köprü baskı tarafındaysa bekleme zamanı devreye girmişse 1 saniye bunu çalıştırsın. 1 saniye sonunda köprünün enerjisini kessin ve köprü başlangıç koşullarına geri gelsin. Tamam. Şimdi yapmadığımız ne kaldı? Aşağıdaki besleme silindiri kaldı. Besleme silindirine şimdi besleme silindiri ne zaman devreye girsin? Ctrl C. Besleme silindirinde enerji varken başka silindir gerideyse besleme gerideyse benim çıkış neydi? C. Besleme silindirim çalışsın. Bunun devamlı enerjisi kalması lazım. Bu da 3/2 yay geri dönüşlü solenoid. Besleme çalışır. Ne zaman? Besleme gerideyken çalışır. Tamam. Besleme ileri giderken bu sensör açılır. Durur. Durmasını istemiyorum. Bir mühürleme yapacağım. Kendisiyle. Ama bu ne zaman duracak? Şimdi buna bir de duruş zamanı vermemiz lazım. Gerideyse ileri git. Tamam, beslemeyle mühürledi. Bunun bir şekilde de benim ne yapmam lazım? Durdurmam lazım. Peki bu ne zaman içeri geri gelebilir? Ona bakalım. Bunun içeride ne zaman işi bitiyor? Bunun içeride işinin bittiği şey o küçük etiket silindirinin yukarı çıkma zamanı. Yukarı çıktığı an. Peki ne zaman yukarı çıkıyor? Etiket bekleme 2 ile yukarı çıkıyor. O zaman buraya etiket bekleme 2'nin normalde kapalısını koyarsam ne olur? Gerideyse silindir ileri doğru enerjilendi. Geri sensörü açıldı, mühürledi, devam etti, gitti. Şu anda parça ileri gitti. Parçayla bunun ne zaman işi bitiyor? Küçük silindir yukarı kalkarken işi bitiyor. Küçük silindir ne zaman kalkıyor? Besleme zamanı 2'de. Şimdi bir daha bir gözden geçirelim. Burası enerjiyi veriyor. İlk mürekkebin aşağı etiket silindirinin aşağı mürekkebe inmesiyle başlayacağız. Input 0.4'te ise yani köprü mürekkep tarafındaysa çalıştır. 2 saniye sonra artık devreye girdiğini düşünelim ve 2 saniye sonra enerjisi kesilsin, yukarı çıkmaya başlasın. Tamam mı? Ve ben burada sıra anahtarı olmadığı için öyle bir şart koyamayacağım. Ve diyorum ki tam olarak yukarı çıktığından ben emin olayım. Enerjisi kesildi mi? 2 saniye sonra. Şu inme zamanı ile kesti. Ondan sonra diyorum ki köprü başındaysa etiket inme zamanı 2 saniyede doldurduysa ekstra bir zaman daha veriyorum. Hocam burada kullanabilir miyiz? Karşılaştırma kontağı kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz yani sorun değil. Karşılaştırma kontağı kullanabilirsiniz sorun değil ama hani bilmeyenler de bu videoyu izleyebilir diye burada ayrıca zaman öğesi ne yaptım? Kullandım ben. Bunu yukarı çıkması için hemen 1 saniye bıraktım. 1 saniye sonra ne olacak? Etiket bekleme 1. Köprüye enerji verecek. Köprü ileri doğru hareket edecek. Ederken de şu mürekkep tarafında olduğunu kontrol eden sıra anahtarları, sensörler açılacağı için zaman önem devre dışı kalacak. Şu. Onu da bununla mühürleyeceğim. Tamam. Köprü ileri doğru harekete başladı. Güzel. İleri gidip sonra gelip ne yapması lazım? Tekrar bu sefer aldığı mürekkebi basması lazım parça üstüne. Köprü sınav anahtarı parça tarafındaysa çalışsın. Ama şu boşa basmasın ve aşağıda parça tutsun. Onun için parça aşağıda olduğuna emin olabilmek için besleme silindirinde dışarıda olması lazım. Bu baskıyı yapsın. Yine 2 saniye sonra kalksın. Peki geri dönüşü için yine 1 saniye bekletme yapıyorum. Köprü baskı tarafındaysa etiketleme zamanı, etiket inme zamanı 2 saniye doldurmuşsa bu köprünün enerjisini kessin. Şurada köprünün enerjisi kesince yukarı çıktı ve başlangıç koşullarına geliyor. Peki bu ne zaman devreye girsin? Gerideyse devreye girsin. Ondan sonra kendini mühürlesin çünkü geri sensöründen kurtulacak. Peki bunun işi ne zaman bitecek? Bunun işi etiketi basan küçük silindir yukarı kalkarken yukarı ne zaman kalkıyor? Enerjisi kesildiğinde kalkıyor. Neredeydi? Yani şu yukarı kalkacak, doğru bu yukarı kalkacak.
Köprü başa dönerken, köprü neydi? Buydu. Başa ne zaman dönüyor? Enerjisi kesildiğinde etiket 2. O zaman diyorum ki etiket 2 ile de beslemeyi kes. Bu geri gelsin. Şimdi burada şunu düşünmeye başladım. Şu silindir havalı olarak çok fazla dışarıda kalıyor. Bu bana bir hava sarfiyatı, enerji sarfiyatı yapar mı? Ne olur? Bunu parça başa geldiğinde çıkarttırabilirsin. Yani içeride kalır. Onu deneyebilir miyiz? Şunu bir göndereyim. Onu da bir deneyelim. Online alıp almamak önemli değil. Şimdi öbür videodan sistemin çalışıp çalışmadığına bakacağız. Start'a bastık. İndi aşağı. 2 saniye. 1 saniye bekledi. Gitti. 2 saniye. 1 saniye bekleyecek. Geri gelecek. Bu ara ileri gidiyor. Şimdi çalışıyor mu? Çalışıyor. Parçayı itiyor bakın. Şöyle yukarıdan alayım. Mesela geldi, aşağı indi 2 saniye, geri yukarı çıktı 1 saniye bekledi, ileri gitti, gider gitmez indi 2 saniye, 1 saniye bekledi, o geri gelecek. Aşağıdaki de gitti. Aklıma geri kalır mı diye bakıyorum. Yani şu besleme silindiri o parça başa gittiğinde, yani köprü başa gittiğinde mi acaba harekete geçse? Onu da neden dedim? Bu solenoidin enerji kalma zamanı fazla. Acaba daha az enerjiyle halledebilir miyim zaman olarak dedim ama yetişiyor yani şey olarak. Şimdi değil de mesela bu parça başa gittiğinde indirsem orada gecikmeye neden olacak. Şu haliyle çalışıyor. Şu 1 saniyelik beklemeleri yaptırmasak ne olur? Bir de onu deneyelim. Stop butonuna bastığımda ne olacak? Hepsi geri başa çekildi. Az önce videoda acaba dediğim yer şu besleme silindiri ne ait? Solenoid çok mu enerjili kalıyor dedim. Burada besleme silindiri geri gelir gelmez ileri doğru harekete gidiyor. Hemen hemen devamlı besleme silindiri enerjili kalıyor. Yani şurada yukarı kalkarken küçük silindir yukarı, etiket silindir yukarı kalkarken bir enerjisi kesiliyor. İşte yay etkisiyle solenoid eski konumuna geri geliyor. Bunun enerjisi kesildiği için işte hava akışı silindiri geri çekiyor. Burada sadece silindirin geri gelme sırasında enerjisi kesiliyor ve geri gider gitmez de kendi geri sınavlarına çarpıp ileri yönde harekete ediyor. Acaba ileride çok mu enerjili kalıyor diye düşündüm. Şimdi ya hoca neler de düşünüyorsun diyorsun ama bu tip çalışmalarda eğer çalışmanızı bozmayacaksa, hızını etkilemeyecekse buradaki solenoidlerin en az enerjili kalması benim enerji tasarrufu için hani düşündüğüm bir şey. Ama oradaki zamanlama ile ilgili bir sıkıntı yok. Bu sefer eğer bunu ben buradaki hareketini şeye verdirebilirim. Yani geriyle birlikte şuraya neydi o? Köprü baskı tarafında mı diye şu sorguyu da koyabilirim ama bu sefer de silindir çok hızlı silindir değil, ileri giderken baskı silindiri bu sefer besleme silindirini bekleyecek. Bununla ilgili zamanla ilgili bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey, hani dedim ya yerine oturması için, çünkü işte enerjisini kesiyoruz biz küçük silindiri. Hem mürekkep tarafından hem de baskı tarafında birer saniye bekleme oluyor. Şu birer saniyeyi mesela kaldırayım. Bakalım ne olacak. Yani hem yukarı kalkacak hem öbür yönde hareket edecek. Diyelim ki parçayı sürükleme ya da işte mürekkep kutusuna takılma ihtimalim yok. Bu şekilde bir düşünelim. Şimdi etiket inme zamanı bunu devreden çıkarttı. Etiket inme zamanı ne yapacak? Köprüye. Şu etiket beklemeydi. Etiket inme zamanı düzeltiyorum şunu. Etiket inme zamanı 2 saniye sonra. Etiket inme zamanı değil mi? Q'su mu? Özür. Etiket inme zamanının Q'sunu koyduk. Harekete geçti diyelim. Yani küçük silindir, köprü silindiri hareket ederken kendiliğinden yukarı çıkacak. Köprü silindiri direkt hareket edecek. Nerede kullandım ben onları? Açtı. O devre dışı kaldı. İnme zamanı köprüyü harekete geçirdi. Etiket bekleme zamanı değil de şu. Hadi bakalım ne olacak. Bu ne? Besleme silindiri. Özür. Bundakini geri alalım. Bu ne zaman geri gelecek? Yukarı kalkarken. Şimdi önce şunu bir halledelim. Köprü etiket inme zamanı kapadı. Harekete geçti köprü.
Yani yukarı kalkmasını beklemedi. Bir anda yol, yani o hareket ederken küçük silindirde yukarı kalksın dedik. Peki köprünün enerjisini kim kesecek? Şimdi köprünün enerjisini kim kesecek? Köprünün enerjisini köprü sınav anahtarı kendine çarptığında kessin dersek, bu sefer parça aşağı inmeden, küçük silindir aşağı inmeden köprü başa dönmeye başlayacak. Burada şunu sorgulamam lazım. Parça aşağı indi ve 2 saniye bekledi mi? Tamam mı? Yani buraya bir tane memory bit koyacağım. Enerji varsa, tamam mı? Nereye gittiyse, köprü baskı tarafına gittiyse, besleme varsa, köprü baskı tarafındaysa, şu zaman rölesi 2 saniye sonra kapamışsa, etiket bekleme zamanı yok artık burada. Bunun enerjisini ne kesecek? Benim dediğim gibi sistemde enerji varsa, şu köprü baskı tarafındaysa bunu koyarsak aşağı inmeden ne yapar? Çalışır. O yüzden köprü baskı tarafındaysa küçük silindir 2 saniye aşağı inmesi kadar beklediyse bir tane yardımcı eleman açacağım buraya. Ne diyeyim? Merkez 0.1. Merkez 0.1 çalıştığında köprünün enerjisini kessin. Yani şu. Ya burada yaptığım şey ne? Beklemeleri o 1 saniyelik yerine oturması için beklediğim zamanları ortadan kaldırdım. Demin dediğim gibi onu niye koymuştum başlangıçta? İşte küçük silindir, etiket silindiri tam yukarı kalktığından emin olayım. Çünkü orada sınav anahtarı yoktu. Tam yukarı kalktığından emin olayım. Çünkü işte hem yukarı kalkıp hem bir yandan da işte köprü silindiri öbür tarafa harekete götürdüğünde işte oradaki ne bileyim kutu mutu varsa mürekkebin olduğu ona takılabilir demiştim. Ya da işte baskıyı yaptı geri dönerken 1 saniye yukarı çıksın, otursun bekleyeyim parçayı bu tarafa çektirebilir falan. İşte kurumamıştır, o olmuştur, bu olmuştur, yapıştırıp kendine doğru çekebilir falan gibisine bir senaryo uydurmuştum. Şimdi öyle bir olasılık yok. Direkt işte bassın, yukarı kalkarken de bir yandan köprünün öbür tarafına hareket etsin. Burada bir şey yok. Bunlarda bir numara yok. Aşağı indiğinde şu enerjisini kesecek zaten. Yukarı çıkaracak küçük silindiri, etiket silindirini. Tek sıkıntı burada ne? Tek sıkıntı burada köprü baskı tarafına geldiğinde bunun devreden çıkarılması, şunun devreden çıkarılması. Bunu neyle devreden çıkarırız? Köprü etiket tarafındaki sınav anahtarıyla çıkaramayız. Çünkü orada beklemesi lazım ki aşağı inecek çıkacak 2 saniyesi var. O zaman diyeceğim ki enerji varsa köprü baskı tarafındaysa silindiri. İnme zamanı olduysa merkez 0.1'i çalıştırır. Merkez 0.1 köprünün yukarıdaki silindirin enerjisini kessin ve enerjisi kesildiği için başa dönsün. Bunun izi işi ne zaman bitecek? Bunun işi de yine bu başa dönerken bitecek. Hatta kontrol edeyim. Şunu sileyim. Bundaki yine merkez 0.1 devreden çıkarsın. Yani o 1 saniyelik beklemeleri ortadan kaldırdım. Göndereyim bunu. İndi. Bak. Şöyle daha iyi göreceksiniz. Yukarı kalkarken de bir yandan bu tarafa hareket... işte taktı parçayı gördünüz mü? Demin söylediğim şey buydu. Bu ara beklemeyi vermediğim zaman stop'a bastım. Sıkıntıyı anladınız mı? Yani mekaniğin de dilinden anlamanız lazım. Ben o 1 saniyelik beklemeleri niye vermiştim? Şu parça yukarı kalktığından, şöyle diyeyim, buradan bir daha geçeceğim. Yukarı kalktığından emin olalım diye. Bu parça yukarı, bakın indi aşağı. Bu şekilde bir yandan da öbür tarafa hareket ettirirseniz burada mürekkebin kutusuna takılır demiştim. Orada parçayı kaldırır demiştim. Yukarı kalkacak. Yukarı kalkması için bekleme zamanı ben buna 1 saniye vermiştim. 1 saniye sonra öbür tarafa hareket etsin. Burada aşağı insin. 2 saniye bir zaman vermiştim. Yukarı çıksın. Yukarı çıkarken 1 saniyelik oturma zamanı vermiştim. O oturma zamanı vermediğimizde gördüğünüz parçayı araya sıkıştırdı. Bir miktarda da yapmak lazım. Mekaniğin dilinden anlamamız lazım.